Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az kalın bir ipim var. Şöyle göstereyim. Bununla güzel bir model başlayacağız. Şişlerim 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle şu şekilde. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 olması gerekiyor. Yani her model 2 ilmekten oluşuyor. En sonuna bir ilmek ekliyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Zemin hazırlamak için lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım ben. Lastik yapacaksanız lastiğin ön yüzünde birinci sırayı kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine bir ters ilmekten sonra sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Bir ters ilmek. Şu 2 ilmeğin orta boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Önce bir ters ilmek, daha sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bu üçlü olan ilmeğimi de ters örüyorum tek tek. 1 2 3 3 ilmek ters, bir düz, 3 ters. Düzlerim zaten düz, ters olan ilmeklerim de şu üçlü çıkardığım ilmek. Bir düz, 3 ters örerek ikinci sıra arka yüzünde devam edelim. Burada ilmeklerimiz artmış oldu. Yani birinci sırada. Onu dördüncü sırada tekrar eski sayısına getireceğiz. Bir düz, 3 ters ilmeğimizi örerek tamamladık. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters. Yine bunu ters olarak örüyorum. Bir ters, şöyle kaydırmadan alayım. 3 düz. Yani ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bir ters, 3 düz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim.
Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Kaydırma yok. Aynı şekilde birinci modeli nasıl kurduysak ikinci ve üçüncü modelleri de aynı şekilde kurarak devam edeceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Dördüncü sıra, arka yüzüne geçtim. Buradaki yapacağımız işlem, kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki 3 ters ilmeğimi de üçünü bir alarak şöyle önden üçünü bir aldım. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Artırdığımız ilmekleri dördüncü sıra arka yüzünde kestik. Yine tek ilmeğe düşürdük. Bir düz, bu 3 ters ilmeğimi de toplayarak şöyle ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. Burada 3 ters ilmeğimi topladım. Keserek tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, bu 3 tersimizi de gelince ters örüyoruz ama 3 ilmeği bir alarak şu şekilde 3 ilmeğimi bir aldım, kestim, tek ilmek çıkardım. Birinci sırada yaptığımız artırmaları dördüncü sıra arka yüzünde tekrar keserek eski sayısına getirdik. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Gayet güzel ve kolay bir model. Benim ipim biraz tellendi şöyle. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek dördüncü sıramı tamamladım. Evet, bakın şöyle yan yan duran bademler gibi bir model çıktı. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modeli şimdi ikinci kurum yaptığımızda burada birinci sırada ne yaptıysak aynı devam ederek ikinci modelimizi de kurmaya başlayalım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine burada bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Bir ters ilmek, sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Bir ters ilmek, zaten ilmeğim burada ters, yine ters olarak örüyorum. Şuradaki ilmeğimi de arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra bir artırma ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Gayet kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Evet. Son kalan ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bu üçlü çıkardığım ilmeği de 3 tane ters olarak ördüm. Bir düz, 3 ters ilmek örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim.
Evet, bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters olan ilmeğimi ters ördüm, düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Yani bir ters, 3 düz. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, sıradaki 3 ters ilmeğimin de üçünü bir alarak ters örüyorum. Bakın. Bir düz bir ters örmüş oluyoruz ama burada 3 ilmeği üçünü bir alarak tek ilmeğe düşürdüm. Yine bir düz, düzlerimi düz. Bu 3 tersi de üçünü bir ters alarak ters örüyorum. Son sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, modeli tamamladım. Şöyle ikinci kez kurmuş olduk. Bakın 2 kez kurduk modelimizi. Arka yüzünden de görüntüsü bu şekilde. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Arka yüzünde şöyle bir görüntüsü var. Aynı ipi kullandım. Bu parçayı yaparken de 4,5 numara şiş kullandım. Beraber yaptığımızı 4 kullanmıştık. Bunda 4,5 numara şiş kullandım. Hatta 5 numarayı da götürür. Daha yumuşak, daha şöyle güzel bir dokusu olur. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, ev dekorasyonunda yastık olarak kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz gayet güzel ve kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.